Teknoloji günlerinden herkese tekrar merhaba. Ben Rümeysa Aktuk. Umarım iyisinizdir. Bugünkü oturumumuzda sevgili Burak Tufan ve Ayşegül Kadem bizlerle. Biliyorsunuz biz bu oturumları yeni mezun arkadaşlarımızla sektördeki kişileri tanıştırmak ve onlara sektörü tanıtmak için düzenliyoruz. Bu anlamda deneyimlerinizi bizimle paylaşmanız için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Lafı daha fazla uzatmadan sorulara geçmek istiyorum. Öncelikle bize kendinizi ve Türk Telekom'daki rolünüzden bahsedebilir misiniz? Selamlar tekrardan Rümeysa, Ayşegül. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ben Burak Tufan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Türk Telekom'da Bulut Altyapı ve Sanallaştırma Operasyonları Müdürlüğü'nde uzun dönem stajyerlik yapıyorum. Süreç benim için 2021 yılı Ekim ayındaki Bulut Bilişim Kampı ile başladı. Sizlerle de orada tanışmıştık zaten. O günden bugüne DevOps alanında hem kendime hem de Türk Telekom markasına değer katmaya çalışıyorum. Biz ekip olarak ne yapıyoruz, ne işler yapıyoruz? İç taraftaki yazılım projelerinin bulut dönüşümleri kapsamında bu projelerin uçtan uca CI/CD pipeline'larını oluşturuyoruz ve dev test ortamlarında, prod ortamlarda bu mikroservislerin yaşam döngüsüyle ilgileniyoruz. DevOps zaten kültür olarak yazılım ve operasyon ekiplerinin dinamiğini tesis ettiği için biz de bu ekiplerle sık sık temas halindeyiz ve bu dinamiği en ideal şekilde uygulayabildiğimiz tool'ları kullanıyoruz. Bunları öğreniyoruz. Bu tool'lar GitLab, Jenkins, OpenShift, öte yandan Kafka, Elasticsearch, Grafana gibi tool'lar. Yaptığım işten çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Sözü Ayşegül'e bırakayım. Merhabalar, ben de Ayşegül Kadem. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Ben de stajıma Bulut Bilişim Kampı'ndan sonra başladım ve 8 aydır devam ediyorum. Veri depolama ve yedekleme operasyonları müdürlüğünde görev almaktayım. Birim olarak da biz verilerin depolanırken ve yedeklenirken yönetimini sağlıyoruz. Performans takiplerini yapıyoruz. Raporlandırılmasını yapıyoruz. Ayrıca anlık olarak izliyoruz ve oluşabilecek sorunların giderilmesine rol alıyoruz. Bunun için de çeşitli donanımsal ve yazılımsal teknolojiler kullanıyoruz. Birimimizin görevi bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Diğer soruma geçiyorum. Peki Türk Telekomlu olmak ne demek sizin için? Ve Türk Telekom'da çalışırken en çok neyden keyif alıyorsunuz? Neyi seviyorsunuz? E, Yani ben başladığım zaman kurumsal bir şirket olması ve Türkiye'de önde gelen bu konuda bir şirket olmasından dolayı oldukça heyecanlıydım. Biz şu an bulunduğum birim aynı zamanda 7 lokasyonda veri merkezleri mevcut ve hem normal depolama hizmetleri veriyoruz hem de felaket kurtarma merkezlerimiz var. Bu Türkiye'de çok bulunan bir şey değil ve bu tarz bir oluşumun içinde olabilmek benim için oldukça iyi oldu. Aynı zamanda çok büyük ve büyük müşterilere hizmet veren projelerimiz var. Replikasyon hizmeti, dijital depo projesi gibi projeleri görme imkanı yakaladım. Bu açıdan ben en çok bu kısmını sevdim diyebilirim. Ayşegül'ün de dediği gibi Türk Telekom ülkenin en köklü kurumsal firmalarından biri. Staja başlamadan önce aslında bu kurumsallığa karşı biraz çekincem vardı ama ekibe dahil olduktan sonra çekincelerimin boşa olduğunu fark ettim. Çünkü junior'ından müdürüne müthiş bir ekip içi iletişim var, hoşgörü var. Bize her konuda destek oldular, inisiyatif aldırdılar. Bu sohbet vesilesiyle de tekrar teşekkür etmiş olayım ekibime. Ben de cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Peki bu staj süresince kendinizi nasıl geliştirdiniz? Yani tabii Udemy, Pluralsight gibi ortamlarda biz fırsat buldukça yeni teknolojileri öğreniyoruz ama ondan da daha önemlisi benim değinmek istediğim biz ekip olarak haftada bir veya 2 haftada bir olacak şekilde ekip içinde Nova aktarımı yapıyoruz. İşte bir hafta Helm nedir? Diğer hafta Apache Kafka nedir? Ya da Bare Metal üstüne VMware ESXi nasıl kurulur gibi. Yani bu aktarımlarda hem temel bilgileri alıyoruz ekipteki yetkili bilgili arkadaşlarımızdan
hem de kendi ortamlarımız üzerinde demolar yapıyoruz. Yani gerçek case'ler üzerinde bu teknolojileri tecrübe etme imkanımız oluyor. Bu çok faydalı bir şey gerçekten. Ben de Burak arkadaşıma ek olarak bizde de müdürlük olarak stajyerler için bir eğitim programı hazırlanmıştı. Bu programda 2., 6. ve 9. ayda sunumlar hazırladık ve bunları ekibimize sunduk. Aynı zamanda burada bulunan eğitimleri de takip ederek kendi gelişimimizi de gözlemledik. Hem de kendimize yeni şeyler katabildik. Bu açıdan geliştirmemize katkı sağladı. Anlattıklarınıza dayanarak görüyorum ki gerçekten verimli bir süreç geçiriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Peki iş hayatında bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Peki sizin bu süreçte karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Ee, Ben okula devam eden bir öğrenci olarak okulda öğrenebildiğimiz bilgilerin sınırlı ve çalışma hayatına çok yönelik olmadığını düşünüyordum. Staj yapma imkanı sağladıktan sonra hem kurumsal bir şirkette nasıl çalışılır, nasıl ilerler, ilerleyiş nasıl, iletişim nasıl bunları öğrenme imkanı buldum. Hem de çalışma hayatını birebir gözlemleyebildim. Bu benim için çok iyi bir imkan oldu. Ayrıca ekip çalışmaları sayesinde de zaman yönetimim ve öğrenme süreçlerim daha kolay ilerledi. Herhangi bir sorum olduğunda direkt sorup cevabını alabilmek de benim için çok büyük bir şanstı açıkçası. O yüzden bu düşündüğüm zorlukları daha kolay bir şekilde aşabildim. Yani bilindiği gibi Türk Telekom hem nicelik hem nitelik olarak çok güçlü bir insan kaynağına sahip. Ya bu durum staja yeni başladığımızda e, hani organizasyonel yapıyı kafamızda oturtmak açısından biraz zorlayıcı oldu. Ama bu durum zaten hani ekibin destekleri, yönlendirmeleri sayesinde çabuk aşılan bir konu haline geldi. Ben de böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak bir sorum var. Türk Telekom'da staj yapmayı öğrencilere tavsiye edecek olsanız neden tavsiye edersiniz? Tavsiye eder misiniz? Ben kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü burada yöneticilerin aldığı inisiyatiflerle en güncel teknolojileri takip etmeye çalışıyoruz. Mesela sanallaştırma tarafında OpenShift Virtualization çözümleri, bulut tarafında serverless mimari, işte Continuous Delivery tarafında Argo CD gibi GitOps araçları tabana yayarak projelere destek oluyoruz. Yine olası servis kayıplarına karşı yani proaktif bir şekilde yaklaşmamızı sağlayan Chaos Engineering senaryolarını da projelerde uyguluyoruz. Yani aklıma gelenler bunlar ama dediğim gibi böyle kurumsal bir firmada son teknolojiyi takip etmek çok büyük tecrübeler katacaktır diye düşünüyorum. Burada staj yapmayı düşünen arkadaşlarıma. E, Böyle değil. Ben de Burak'ın sözlerine ek olarak bizim veri depolama ve yedekleme biriminde de kullandığımız çok fazla open source ve enterprise ürünler var. Bizde verilerin aslında hem görüntülenmesini, takibini yaptığımızdan dolayı bunları kolaylaştıracak sistemler kullanmamız oldukça yararlı oluyor. Grafana, CloudIQ, Sanav, NetBackup, işte NetInsight gibi çeşitli ürünleri kullanma ve öğrenme imkanı sağlıyoruz. Ayrıca donanımsal ürünler olarak da EMC, Hitachi, IBM gibi çeşitli firmalarla çalışmak da çok farklı deneyimler katıyor diyebilirim. Bunlarla arkadaşlar da daha rahat bir şekilde öğrenme imkanı bulabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Staj süresini gayet açıklayıcı anlattınız. Buradan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Eğer sorularınız varsa bizi YouTube ve LinkedIn sayfalarımızdan takip edip sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de aynı şekilde Burak ve Ayşegül arkadaşımıza iletip gerekli cevapları sizlere dönmüş olacağım. Tekrar sizlere de zaman ayırdığınız ve katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın.